Bizim NVMe SSD sürücümüz bu. Ama ön yüklenebilir değil. Sadece yedekleme sürücüsü olarak kullanabilirdik. Evet, bu kadar hızlı. Kullandığınız cep telefonlarından bile hızlı. Yeniden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz anakart FM2 soket. Üzerinde şu anda 4 çekirdekli işlemci var. Bu anakartta gördüğünüz NVMe SSD modlu BIOS güncellemesi yapacağız. Adaptör ve sürücü hazır. Bunu takalım ve anakartı çalıştıralım. Anakartı çalıştırdık. BIOS'a bir gidelim. Bot menüsüne bakalım. Şu flash belleği de çıkartalım. Şimdi burada görüyorsunuz. Sadece bizim SSD sürücümüz görülüyor. NVMe SSD sürücü olarak görünmüyor. Ancak masa üstüne gidersek depolama aygıtı olarak görebiliriz. Gidelim. Şu anda görünürde bir şey yok. Bu arada şunu da belirteyim. Bu güç kaynağını tamir ettik. Bir kısmının videosunu çekmiştim bunu. Arızalıydı, hiç çalışmıyordu. Yani bu şekilde anakarta bağladığınızda start dahi almıyordu. Bu güç kaynağının power supply'in tamirini yaptık, bitirdik. Bu güç kaynağı gönderildiğinde sadece bu gördüğünüz 24000 ATX soket güç kablosu gönderilmiş. Modüler hiçbir kablosu gönderilmemiş. Böyle güç kaynaklarını bana gönderdiğinizde bunları nasıl test edeceğim? Bu soruyu da sorayım istedim. Neyse, ben kendim modüler kabloları yaptım. Hem SATA hem Molex hem CPU güç kablosu hem de ekran kartı güç kablosu modüler kablo yaptım. Belki bilmeyenler vardır. Bu güç kaynağında fan dönmüyor. Isındığı zaman devreye giriyor. Yani sıfır sessizlik. Böyle bir güç kaynağı. Şimdi gelelim konumuza. Masaüstüne geldik. BIOS güncelleme işlemine başlayalım. Aygıt yöneticisinde sürücümüzü görüyoruz. Bunda sorun yok. Bizim NVMe SSD sürücümüz bu. Ama ön yüklenebilir değil. Şimdi sistemi bootable, yani ön yüklenebilir işletim sistemi yüklenebilir NVMe SSD destekli hale getireceğiz. Başlayalım. Ben dosyayı buradan indirdim. Benim kendi resmi sistem burası. Burada yayınladım. Bu dosyayı indirdim. Yükleme işlemine geçiyoruz. Nasıl yaptığıma dikkatli bakın. Önce orijinal BIOS'u yükleyeceğim. Yani resmi sitesindeki BIOS'u. Daha sonra benim hazırladığım NVMe SSD BIOS dosyasını yükleyeceğim. Dikkatli bakın. Şimdi bu birinci işlemdi. Bu pencereyi asla kapatmıyoruz. Tekrar aç diyoruz. Bu sefer benim hazırladığım NVMe SSD modlu BIOS'u yükleyeceğiz. Tekrar flash'la programla diyorum. Normalinde
Asus anakartlara asla orijinal resmi sitesindeki BIOS dosyalarından başka modifiye edilmiş BIOS dosyası yükleyemezsiniz. Hazırladığım bu uygulama yükleyebiliyor. Sadece bunu diyeyim. Bitti. Bu kadar. Bu yazılım kendi çalışmamdır. Kopyalanması ya da çoğaltılması yasaktır. Bunu da belirteyim. NVMe SSD modlu BIOS yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi tekrar BIOS'a gidelim. Bakalım bizim sürücümüzü tanıyacak mı? BIOS'a gidiyorum şimdi. Az önce bu sürücüyü tanımıyordu bu anakart. Yani işletim sistemi içinde yüklü ama bundan başlatamıyorduk. Sadece yedekleme sürücüsü olarak kullanabilirdik. Bu arada anakartın BIOS'u da 2029 tarihli. Evet. Gördüğünüz gibi bizim sürücümüz gelmiş. Bunu ilk sıraya aldım. Bunu da çıkartayım. Çıkarttım. Sadece NVMe SSD'miz kaldı anakartın üzerinde. F10 deyip kaydediyorum. Bitti. Bu işlem bu kadar. Şimdi tekrardan açılış hızına bir bakacağız. Bakalım ne kadar hızlı. Açılış hızına bakmak için start veriyorum. Evet, bu kadar hızlı. Kullandığınız cep telefonlarından bile hızlı. Bu anakartı satın aldım ben. Bu anakartın testlerini tamamladıktan sonra bu anakartı satabilirim. Yani kısacası bu anakart satılık. Anakart, arka paneli ve işlemcisi soğutucusuyla birlikte satılıktır. Bilginize. Amacım bu anakartları kullanmak değil. Bu anakartları satın alıp verilerini sizinle paylaşıp bunları tekrar satıp yeni bir anakart satın almak. Amacım bu. Gördüğünüz gibi veri hızları çok iyi. Bunlar da veri değerleri, sistem bilgisi. AMD A10 5800K APU işlemci. Dediğim gibi anakart ve işlemci satılık. Modlu BIOS yüklü halde. Bu anakart her marka NVMe SSD'yi tanıyacaktır ve işletim sistemi kurulabilir haldedir. Şunu da belirteyim. 32 GB RAM destekliyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Bu anakartı satın almak isteyen benimle irtibata geçebilir. İletişim bilgilerini vereceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.